Piri Reis, dünyanın sırlarını haritaya çizen Osmanlı denizcisi. Bazı insanlar yaşadıkları döneme yön verir. Bazıları ise aradan yüzyıllar geçmesine rağmen merak uyandırmaya devam eder. Bugün sizleri 500 yıldan uzun süredir tarihçilerin, denizcilerin ve haritacıların hayranlıkla incelediği bir hikayeye götürüyoruz. Bu hikaye yalnızca büyük bir Osmanlı denizcisinin değil, aynı zamanda bilgiyi sabırla toplayan, gözlemleyen ve dünyayı anlamaya çalışan sıra dışı bir insanın hikayesidir. Onun adı Piri Reis. 1513 yılında hazırladığı dünya haritası, bugün bile tarihin en dikkat çekici kartografya eserlerinden biri olarak kabul edilir. Haritanın yalnızca bir bölümü günümüze ulaşmasına rağmen üzerinde görülen kıyı çizgileri, dönemin coğrafya bilgisi, kullandığı kaynaklar yüzyıllardır araştırılmaktadır. Peki Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan bir denizci böylesine ayrıntılı bir dünya haritasını nasıl hazırlayabildi? Bu haritanın arkasında hangi yolculuklar, hangi gözlemler ve hangi bilgi birikimi vardı? Bu soruların cevaplarını bulmak için önce yaklaşık 550 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Takvimler 15. yüzyılın ortalarını gösterirken Osmanlı Devleti hızla büyüyor, karada olduğu kadar denizlerde de etkisini artırıyordu. İmparatorluğun en önemli deniz üslerinden biri ise Çanakkale, Boğazı'nın girişindeki Gelibolu'ydu. Gelibolu yalnızca savaş gemilerinin demirlendiği bir liman değildi. Burası aynı zamanda denizcilerin yetiştiği, gemilerin inşa edildiği ve Akdeniz'e açılan kapı olarak görülen stratejik bir merkezdi. Gişte Piri Reis de yaklaşık 1465 yılında burada dünyaya geldi. Doğduğunda kendisine verilen isim Muhittin Piri idi. Reis unvanını ise yıllar sonra denizcilikteki başarısıyla kazanacaktı. Çocukluğu boyunca denizin sesi onun hayatının ayrılmaz bir parçası oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla limana yanaşan ticaret gemileri, uzak diyarlardan gelen tüccarlar, yelkenlerin rüzgarla doluşu, direklerden yükselen denizci sesleri, bütün bunlar küçük Piri'nin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı. Belki de o günlerde farkında değildi. Ancak ileride bütün ömrünü değiştirecek tutku tam da bu limanda filizlenmeye başlamıştı. Onun hayatındaki en büyük şanslardan biri ise ailesiydi. Amcası Kemal Reis, dönemin en deneyimli Osmanlı denizcilerinden biriydi. Akdeniz'de gerçekleştirdiği seferlerle ün kazanmış, deniz savaşlarındaki başarısıyla devletin güvenini kazanmıştı. Küçük biri için Kemal Reis yalnızca bir akraba değildi. O, aynı zamanda ilk öğretmeni, ilk kaptanı ve en büyük ilham kaynağı olacaktı. Henüz genç yaşlarda amcasının gemisine katıldı. İlk yolculuklarında denizin yalnızca güzelliğini değil, acımasız yüzünü de tanıdı. Bir gün durgun görünen deniz, birkaç saat içinde dev dalgalarla gemileri tehdit ediliyordu. Rüzgarın yönü değiştiğinde en deneyimli kaptanların bile saniyeler içinde karar vermesi gerekiyordu. Bu yolculuklar sırasında Piri Reis yalnızca yelken kullanmayı öğrenmedi. Gökyüzünü okumayı öğrendi yıldızların yön göstermesini, rüzgarların davranışını, akıntıların gücünü ve denizin görünmeyen kurallarını anlamaya başladı. O dönemde modern navigasyon cihazları yoktu. GPS yoktu radar yoktu. Denizciler yönlerini yıldızlardan, güneşten, pusuladan ve yıllar boyunca edindikleri deneyimlerden buluyordu. En küçük hata, geminin kayalıklara oturmasına ya da sonsuz görünen denizde kaybolmasına neden olabilirdi. Bu nedenle doğru bir harita sadece bir çizim değil, hayat kurtaran bir rehberdi. Gişte Piri Reis'i diğer denizcilerden ayıran özellik de burada ortaya çıkmaya başladı. O yalnızca gördüğü yerleri ezberlemiyordu. Her limanı dikkatle inceliyor ve
Kıyıların şeklini hafızasına kazıyor. Akıntıları not ediyor. Ve karşılaştığı deneyimli denizcilerden yeni bilgiler öğreniyordu. Onun için her yolculuk yeni bir ders anlamına geliyordu. Her liman yeni bir bilgi. Her denizci yeni bir hikaye, her harita ise çözülmesi gereken yeni bir bilmeceydi. Belki de henüz kendisi bile farkında değildi. Fakat bu genç denizci ileride yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya haritacılığının da en önemli isimlerinden biri olacaktı. Çünkü önünde onu tarihe taşıyacak uzun ve zorlu bir yolculuk vardı da. Ve bu yolculuk Akdeniz'in mavi sularında yeni başlıyordu. Gözlerinizi kapatın, kendinizi bundan 500 yıl önce Akdeniz'in tuzlu rüzgarlarının estiği bir sabah hayal edin. Ufukta ağır ağır ilerleyen ahşap yelkenliler, limanda çalışan ustaların çekiç sesleri ve denize açılmayı bekleyen yüzlerce denizci. İşte böyle bir dünyada tarihin en büyük haritacılarından biri doğdu. Onun adı Piri Reis. Bugün elimizde bulunan yalnızca birkaç parça eski bir harita, ama o harita 5 asırdır tarihçileri, denizcileri ve araştırmacıları düşündürmeye devam ediyor. Peki 1513 yılında yaşayan bir Osmanlı denizcisi dünyanın bu kadar ayrıntılı bir haritasını nasıl çizebildi? Bu bilgiye nereden ulaştı? Ve neden çizdiği harita hala dünyanın en gizemli haritalarından biri olarak kabul ediliyor? Bu soruların cevaplarını bulmak için önce onun çocukluğuna gitmemiz gerekiyor. Yaklaşık 1465 yılında Osmanlı Devleti'nin en önemli deniz üslerinden biri olan Gelibolu'da dünyaya gelen Muhittin Piri, daha sonra tüm dünyanın tanıyacağı adıyla Piri Reis, denizin tam ortasında büyüdü. Gelibolu sıradan bir şehir değildi. Burası Osmanlı donanmasının kalbinin attığı yerdi. Her gün onlarca savaş gemisi ve ticaret gemisi limana girip çıkıyor, farklı ülkelerden gelen denizciler yeni hikayeler anlatıyordu. Küçük Piri saatlerce limanda dolaşıyor, gemileri izliyor, denizcilerin anlattığı uzak diyar hikayelerini dinliyordu. Kimileri Afrika kıyılarından söz ediyor, kimileri Venedik limanlarını anlatıyor, kimileri ise okyanusun ötesindeki bilinmeyen topraklardan bahsediyordu. Belki de o günlerde içinde büyüyen merak, onu tarihin en önemli haritacılarından biri yapacaktı. Hayatındaki en büyük dönüm noktası ise amcası Kemal Reis oldu. Osmanlı'nın en deneyimli kaptanlarından biri olan Kemal Reis, genç Piri yanına aldı. Böylece çocuk yaşta denize açıldı. İlk yolculuklarında denizin ne kadar acımasız olabileceğini öğrendi. Bir gün durgun olan Akdeniz, birkaç saat sonra dev dalgalarla gemileri yutacak kadar öfkelenebiliyordu. Fakat deniz yalnızca cesaret istemiyordu. Bilgi de istiyordu. Yıldızları okuyabilmek, rüzgarın yönünü anlayabilmek, akıntıları tahmin edebilmek ve en önemlisi güvenilir haritalara sahip olmak. İşte Piri Reis'i farklı yapan şey tam da buydu. Yani o sadece yolculuk yapmıyordu. Gördüğü her limanı dikkatle inceliyor. Kıyıların şeklini zihnine kazıyor, diğer kaptanlardan yeni bilgiler öğreniyor. Ve bütün bu bilgileri sabırla kaydediyordu. O farkında olmadan gelecekte dünyanın en önemli haritalarından birinin temellerini atıyordu. Çünkü bazen büyük keşifler bilinmeyen topraklara gitmekle değil, insanlığın bildiklerini doğru şekilde bir araya getirmekle başlar. Ve Piri Reis tam da bunu yapacaktı. Akdeniz'in ustası. Deniz, kimileri için yalnızca suyla kaplı sonsuz bir ufuktu. Ama Piri Reis için deniz yaşayan bir kitaptı. Her dalga yeni bir bilgi taşıyor. Her liman farklı bir medeniyetin izlerini saklıyor. Her yolculuk ise onu biraz daha tecrübeli bir denizciye dönüştürüyordu.
Genç yaşta amcası Kemal Reis'in filosuna katılan Piri artık sadece bir öğrenci değildi. O, Osmanlı donanmasının gerçek seferlerine katılıyor. Akdeniz'in en hareketli ticaret yollarında görev alıyor. 15. yüzyılın sonlarında Akdeniz, dünyanın en önemli denizlerinden biriydi. Doğudan gelen baharat, ipek ve değerli taşlar, batıdan gelen kumaşlar, metaller ve ticaret malları hepsi bu denizin üzerinde taşınıyordu. Ancak bu zenginlik beraberinde büyük bir tehlikeyi de getiriyordu. Deniz haydutları, rakip donanmalar, ani fırtınalar ve görünmeyen kayalıklar her yolculuk geri dönmeme ihtimalini de içinde barındırıyordu. Kemal Reis yalnızca cesur bir komutan değildi. Aynı zamanda olağanüstü bir deniz stratejistiydi. Rüzgarın yönünü okuyor, akıntıları hesaplıyor, gemilerini doğanın gücünü kullanarak yönetiyordu. Piri Reis ise bütün bunları dikkatle izliyordu. Her manevrayı, her kararı, her hatayı ve her başarıyı hafızasına kazıyordu. Bir süre sonra sadece gemi kullanmayı öğrenmekle yetinmedi. Haritaları incelemeye başladı. O dönemin haritaları bugünkü kadar ayrıntılı değildi. Bazıları yalnızca kıyı çizgilerini gösteriyor. Bazıları ise tamamen denizcilerin anlattıklarına dayanıyordu. Bir limanın yeri farklı haritalarda, farklı şekillerde gösterilebiliyordu. İşte bu durum Piri Reis'in dikkatini çekti. Doğru bilgi nasıl elde edilir? Bu soru onun hayatı boyunca peşinden gideceği en önemli sorulardan biri olacaktı. Her uğradığı limanda yalnızca ticaret yapılmıyordu. Bilgi de alışveriş konusu oluyordu. İskenderiye'de bir Arap kaptanından yeni bir rota öğreniyor. Rodos'ta bir Rum denizcinin çizdiği kıyı haritasını inceliyor. Kuzey Afrika limanlarında Portekizli gemicilerin anlattıklarını dinliyordu. Onun için her insan yeni bir bilgi kaynağıydı. Her eski parşömen çözülmesi gereken bir bilmeceydi. Piri Reis'in en büyük gücü yalnızca gördüklerine güvenmemesiydi. Duyduklarını karşılaştırıyor. Farklı kaynakları bir araya getiriyor. Yanlış bilgileri ayıklıyor ve gerçeğe en yakın sonuca ulaşmaya çalışıyordu. Bugün bilimsel yöntem dediğimiz yaklaşımın temelinde de benzer bir düşünce vardır. Tek bir kaynağa güvenmek yerine birden fazla bilgiyi karşılaştırmak. İşte Piri Reis bunu 500 yıl önce uyguluyordu. Yıllar geçtikçe deneyimi arttıkça artık yalnızca genç bir denizci değil, Akdeniz'i karış karış tanıyan bir kaptandı. Gelibolu'dan Cebeli Tarık Boğazı'na, Yunan adalarından Kuzey Afrika kıyılarına, İtalya limanlarından Ege'nin dar geçitlerine kadar sayısız rota gördü. Ve her yolculukta yanında mutlaka bir defter, bir mürekkep hokkası ve çizim yapabileceği parşömenler taşıdı. Belki de o günlerde kimse bunun önemini anlamıyordu. Ancak yıllar sonra bu notlar, dünya tarihinin en dikkat çekici haritalarından birinin temelini oluşturacaktı. Piri Reis artık yalnızca denizleri geçmiyordu. Denizleri anlamaya başlamıştı ve çok yakında onu ölümsüz yapacak büyük çalışmanın ilk adımlarını atacaktı. Yıllar süren deniz yolculukları, sayısız liman, fırtınalar, savaşlar ve yüzlerce farklı insanla yapılan sohbetler, bütün bu deneyimler Piri Reis'in zihninde büyük bir bilgi hazinesi oluşturmuştu. Artık o yalnızca bir denizci değildi. O, denizleri anlamaya çalışan bir araştırmacıydı. Her yolculuktan sonra yanında getirdiği notları yeniden inceliyor, farklı bölgelerden topladığı haritaları karşılaştırıyor ve eksik kalan bilgileri tamamlamaya çalışıyordu. O dönemde bir harita çizmek yalnızca kıyıları kopyalamak anlamına gelmiyordu.
Çünkü güvenilir bilgiye ulaşmak son derece zordu burada. Bir kaptanın anlattığı rota başka bir denizcinin anlattığıyla çelişebiliyordu. Farklı ülkelerde hazırlanan haritalar aynı kıyı birbirinden farklı şekillerde gösteriyordu. Piri Reis ise bunların hiçbirini olduğu gibi kabul etmiyordu. Önce karşılaştırıyor, sonra kendi gözlemleriyle doğruluyor ve en sonunda gerçeğe en yakın şekli ortaya çıkarmaya çalışıyordu. İşte onu döneminin birçok haritacısından ayıran en önemli özellik buydu. Bilgiyi sadece toplamak değil, onu sorgulamaktı. Bu süreçte hazırladığı en önemli eserlerden biri, denizcilik tarihinin başyapıtlarından kabul edilen Kitab-ı Bahriye oldu. Bu eser yalnızca bir harita kitabı değildi. Akdeniz'i ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir denizcilik rehberiydi. İçinde yüzlerce limanın konumu, adaların özellikleri, sığlıklar, kayalıklar, akıntılar, rüzgarların yönü ve güvenli demirleme noktaları yer alıyordu. Bir kaptan için bunlar hayati bilgilerdi. Yanlış bir rota, geminin kayalıklara oturmasına neden olabilirdi. Yanlış seçilen bir liman, fırtınaya yakalanmak anlamına gelebilirdi. Piri Reis, bu nedenle eserini yalnızca bilgi vermek için değil, insan hayatını korumak için hazırlıyordu. Ancak onu dünya tarihine taşıyacak çalışma henüz başlamamıştı. 16. yüzyılın başlarında dünya hızla değişiyordu. 1492 yılında Kristof Kolomb Atlantik'i aşarak Avrupa'nın daha önce bilmediği topraklara ulaşmıştı. Portekizli denizciler Afrika'nın çevresini dolaşıyor, İspanyol gemileri yeni kıtaları keşfediyordu. Denizlerden dönen her gemi beraberinde yeni bilgiler getiriyordu. Yeni kıyılar, yeni adalar, yeni rotalar. Piri Reis bu gelişmeleri büyük bir dikkatle takip etti. Kendi notlarını, eski Akdeniz haritalarını ve farklı ülkelerden elde edilen denizcilik bilgilerini bir araya getirmeye başladı. Eserinin kenar notlarında yararlandığı kaynaklardan da söz eder. Haritayı hazırlarken birçok farklı haritadan faydalandığını belirtirdi. Araştırmacılar, bunlar arasında dönemin Portekiz haritaları ile Kristof Kolomb'un seferlerinden türetilmiş bilgilerin de bulunduğunu düşünmektedir. Bu durum, Piri Reis'in yalnızca Osmanlı kaynaklarıyla değil, ulaşabildiği farklı coğrafi bilgilerle de çalıştığını gösterir. Ve ardından 1513 yılı geldi. Uzun yılların deneyimi, sayısız gözlem, toplanan bilgiler ve bitmek bilmeyen bir çalışma sonunda Piri Reis dünya tarihinin en ünlü haritalarından birini tamamladı. Parşömenin üzerine işlenen her çizgi, her kıyı, her not yıllarca süren emeğin sonucuydu. Haritanın günümüze yalnızca bir bölümü ulaşmış olsa da görülebilen kısımlar bile dikkat çekicidir. Batı Avrupa kıyıları, Afrika'nın batı sahilleri, Atlantik Okyanusu ve Amerika kıtasının doğu kıyılarının önemli bir bölümü dönemine göre olağanüstü bir ayrıntıyla resmedilmişti. Peki bu harita neden yüzyıllardır tartışılıyor? Gerçekten de çağının ötesinde bilgiler mi içeriyordu? Yoksa başarısının sırrı Piri Reis'in farklı kaynakları ustalıkla bir araya getirmesinde mi yatıyor? İşte şimdi belgeselimizin en çok konuşulan bölümüne geliyoruz. Çünkü sırada Piri Reis haritasının etrafında doğan gizemler ve bu gizemlere tarihçilerin verdiği cevaplar var. 1513 yılında hazırlanan bu harita, aradan geçen 500 yıla rağmen hala tartışılıyor bölge. Peki neden bir haritayı bu kadar özel yapan şey nedir? Cevap yalnızca çizdiği kıyılar değil,
o kıyıların ardındaki bilgi birikimidir. Yüzyıllar boyunca denizciler, haritacılar ve tarihçiler bu haritayı tekrar tekrar inceledi. Her yeni araştırma yeni soruları da beraberinde getirdi. Piri Reis, haritasının kenar notlarında kullandığı kaynaklardan söz eder Van'da. Bu notlara göre harita tek bir çalışmanın ürünü değildi. Farklı dönemlerde hazırlanmış birçok harita, denizcilerin gözlemleri ve çeşitli coğrafyalardan toplanan bilgiler tek bir eserde bir araya getirilmişti. İşte bu yaklaşım haritayı döneminin diğer çalışmalarından ayırıyordu. Çünkü Piri Reis yalnızca kendi gördüklerini çizmiyordu. O, ulaşabildiği güvenilir bilgileri karşılaştırıyor, eksikleri tamamlıyor ve bunları tek bir bütün haline getiriyordu. Haritanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise Amerika kıtasının doğu kıyılarının gösteriliş biçimidir. Kristof Kolomb'un ilk yolculuğunun üzerinden henüz 20 yıl bile geçmemişti. Buna rağmen Piri Reis, Atlantik'in iki yakasını aynı harita üzerinde göstermeyi başarmıştı. Bu durum, onun dönemin keşiflerini yakından takip ettiğini gösterir. Bazı araştırmacılar kullandığı kaynaklar arasında Kolomb'un seferlerinden elde edilen bilgilerin de bulunduğunu düşünmektedir. Ancak bu noktada tarih ile efsaneyi birbirinden ayırmak gerekir. Yıllar içinde harita hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldıkça, en çok konuşulan iddialardan biri ise şuydu: Piri Reis Antarktika'yı mı çizmişti? Bu düşünce özellikle 20. yüzyılın ortalarında büyük ilgi gördü. Haritanın güney bölümündeki bazı kıyı şekillerinin Antarktika'nın buzlarla kaplı kıyılarına benzediği öne sürüldü. Hatta bazı popüler yayınlarda Piri Reis'in binlerce yıl öncesine ait kayıp uygarlıkların haritalarından yararlandığı bile iddia edildi. Bu fikirler kulağa oldukça etkileyici geliyor anla. Ancak tarih bilimi yalnızca ilginç iddialarla değil, kanıtlarla ilerler. Bugün birçok tarihçi ve kartograf bu görüşlere temkinli yaklaşmaktadır. Onlara göre haritanın güney kısmında görülen şekiller büyük olasılıkla Güney Amerika kıyılarının dönemin bilgileriyle çizilmiş uzantılarıdır. Haritalarda görülen bazı bozulmalar ise o dönemin ölçüm tekniklerinden ve farklı kaynakların birleştirilmesinden kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle günümüzde bilim dünyasında kesin olarak kabul edilen görüş, haritanın Antarktika'yı gösterdiği yönünde değildir. Ancak bu durum Piri Reis'in başarısını küçültmez. Tam tersine, onun gerçek başarısı farklı kültürlerden gelen bilgileri büyük bir titizlikle değerlendirmesi ve bunları olağanüstü bir haritada birleştirebilmesidir orada. Belki de haritanın en büyük gizemi bilinmeyen bir kıtayı göstermesi değil, bilginin sınır tanımadığını kanıtlamasıdır. Bir Osmanlı denizcisi Portekizli kaptanlardan öğreniyordu. Akdeniz'in eski haritalarını inceliyordu. Arap coğrafyacılarının bilgilerini değerlendiriyor ve tüm bunları tek bir eserde bir araya getiriyor. Bu yaklaşım yaşadığı çağ için gerçekten sıra dışıdır. İşte bu yüzden Piri Reis yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya haritacılık tarihinin de en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Fakat onun hayatı başarılarla dolu olduğu kadar hüzünle de sona erecekti. Yıllar boyunca denizlerde kazandığı ün, onu Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli komutanlarından biri yapacaktı. Ancak son görevi, hayatının en zor sınavı olacaktı Dicil'i. Ve bu sınavın sonunda tarihin en büyük denizcilerinden biri beklenmedik bir kaderle karşılaşacaktı onda. Son sefer ve ölümsüz miras. Yıllar geçti. Akdeniz'in genç denizcisi artık Osmanlı Devleti'nin en saygı duyulan kaptanlarından biri olmuştu. Onlarca yıl süren deniz yolculukları, yüzlerce liman, sayısız fırtına
ve bitmek bilmeyen keşifler. Piri Reis'i yalnızca deneyimli bir denizci değil, aynı zamanda devletin en önemli deniz komutanlarından biri haline getirmişti. 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki mücadelesi artık yalnızca Akdeniz ile sınırlı değildi. Hint Okyanusu, Basra Körfezi ve Arap Denizi, yeni ticaret yolları ve stratejik limanlar büyük önem kazanmıştı. Bu bölgelerde Osmanlı ile Portekiz arasında üstünlük mücadelesi yaşanıyordu. Portekiz, Ümitburnu üzerinden Hint Okyanusu'na ulaşmış ve önemli ticaret noktalarını kontrol altına almaya başlamıştı. Osmanlı ise Kızıldeniz'i ve Basra Körfezi'ni koruyarak Doğu ticaret yollarındaki etkisini sürdürmek istiyordu. İşte bu kritik dönemde görev artık yaşlanmış olmasına rağmen tecrübesiyle öne çıkan Piri Reis'e verildi. 1552 yılında Osmanlı donanmasının başında Hürmüz Adası çevresindeki harekata katıldı. Hürmüz, Basra Körfezi'nin girişini kontrol eden son derece stratejik bir noktaydı. Burayı elinde tutan güç, bölgedeki deniz ticaretini de büyük ölçüde kontrol edebiliyordu. Piri Reis'in filosu uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Ancak karşısındaki koşullar beklenenden çok daha zordu. Portekiz donanması güçlüydü. Kaleler sağlamdı diye var. İkmal hatları uzundu. Mürettebat yorgundu. Bazı kaynaklara göre kuşatma beklenen sonucu vermeyince Piri Reis filosunu korumak amacıyla geri çekilme kararı aldı. Bu karar askeri açıdan gemileri kurtarmaya yönelik bir tercih olarak değerlendirilebilir. Ancak Osmanlı yönetimi tarafından farklı yorumlandı da İstanbul'a ulaşan haberlerde seferin başarısız olduğu bildirildi. Piri Reis'in geri dönüşü sert eleştirilere neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Mısır'da yargılandı. 1553 yılında yaklaşık 80 yaşındayken idam edildi. Böylece ömrünü denizlere adamış büyük bir denizci hayatını trajik bir şekilde kaybetti. Fakat bazen insanların sonu onların hikayesinin de sonu anlamına gelmez. Aradan yüzyıllar geçti. Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinden çekildi. Yeni devletler kuruldu. Yeni kıtalar keşfedildi. Uydu teknolojileri geliştirildi. İnsanlık aya ayak bastı bu var. Ama Piri Reis'in adı unutulmadı. 1929 yılında İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda yapılan arşiv çalışmaları sırasında onun 1513 tarihli dünya haritasının günümüze ulaşan parçası yeniden keşfedildi. Bu keşif dünya tarihçileri ve haritacılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Harita yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünya kartografya tarihinin de en önemli belgelerinden biri olarak kabul edildi. Bugün araştırmacılar hala bu haritayı inceliyor. Kullanılan mürekkep, parşömenin yapısı, kenar notları ve çizim tekniği. Her ayrıntı 16. yüzyılın bilgi dünyasına ışık tutuyordu. Piri Reis'in gerçek başarısı yalnızca başarılı bir denizci olması değildi. O, farklı kültürlerden gelen bilgileri bir araya getirebilen ender bilim insanlarından biriydi. Osmanlı kaynaklarını, Arap coğrafyacılarının çalışmalarını, Akdeniz denizcilerinin deneyimlerini ve Avrupa'dan ulaşan yeni keşif bilgilerini dikkatle değerlendirdi. Onun haritası yalnızca kıtaları göstermiyordu. İnsanlığın ortak bilgi birikimini de temsil ediyordu. Belki de bu yüzden 500 yıl sonra bile adını konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bazı insanlar yaşadıkları çağın sınırlarını aşarlardı. Piri Reis de onlardan biriydi. O yalnızca denizleri keşfetmedi.
bilginin değerini gösterdi. Ve bize merak eden insanların dünyayı değiştirebileceğini hatırlattı bu oyun. Bugün Akdeniz'in kıyılarında dalgalar hala aynı ritimle kıyıya vuruyor. Rüzgar yelkenleri hala aynı şekilde dolduruyor. Gökyüzündeki yıldızlar yüzyıllar önce olduğu gibi denizcilere yön göstermeye devam ediyor. Belki de o yıldızların altında Piri Reis'in baktığı ufuk hala aynı ve onun çizdiği çizgiler insanlığın keşfetme arzusunu hala yaşatıyor. İşte bu yüzden Piri Reis yalnızca Osmanlı'nın büyük bir denizcisi değil, dünya tarihinin unutulmaz haritacılarından biri olarak yaşamaya devam ediyor. Ve her harita aslında bir yolculuğun hikayesidir. Piri Reis'in hikayesi ise hiç bitmeyen bir yolculuktur. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.